Merhaba arkadaşlar, ben Banu Duraydın. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtacak olursam, Meksika'nın Querétaro ilinde yaşıyorum. John F. Kennedy adlı bir Amerikan okuluna gidiyorum. 11. sınıf öğrencisiyim ve 16 yaşındayım. Bugünkü videomda sizlere okulumda düzenlenen Kültür Günü'nden bahsedeceğim. Her sene bu Kültür Günü düzenleniyor ama biz ilk defa katıldık. Bu organizasyon öncelikle ailelere mail yoluyla bildiriliyor. Siz o maile cevap veriyorsunuz. Katılacağım ya da katılmayacağım diyerek. Katılmayı kabul ederseniz bir koordinatör tarafından WhatsApp grubuna dahil ediliyorsunuz. Hem WhatsApp'tan hem de mail yoluyla sizi yani ailenizi bilgilendirip yönlendiriyorlar. Bu sene katılmayı zaten çoktan beridir düşünüyorduk. Nasıl olduysa bundan öncekileri kaçırdık. Birinde mail sadece babama gitmiş ve o kendi kendine katılmamama kararı almış. Bir diğer yıl bilgi maili hiç gelmedi derken kısmet bu seneymiş. Bilgilendirme maili gelir gelmez annemle hemen hazırlıklara başladık. Türkiye'nin kültürü gerçekten çok derin, çok fazla ve çok renkli. Yani insan hepsini diğer insanlara göstermek istiyor ama hepsini göstermek ne mümkün. Biz de belli başlı şeyleri seçtik. Öncelikle neleri seçeceğimizi kafamızda kurguladık. Tanıtacağımız şeylerin resim ve belgelerini internetten bulduk. Onların hepsini fotoğraf kağıdına çıktı aldık. Dergeçle delip kurdele ile bağlayıp küçük tanıtım kitapçıkları elde ettik. Bunların başlıcaları tabii ki öncelikle Türkiye'de görülecek yerlerin fotoğraflarını çıkardım. Sonra en önemli gördüğüm yerleri başka bir kitapçıkta topladım. Bunlar İstanbul, İzmir, Kapadokya ve Göbeklitepe'ydi. İzmirli olduğum için İzmir'e biraz torpil geçmiş olabilirim. Aslında tam bu gezilecek yerler kitabını bitirmiştim ki aklıma Polonyalı olan İngilizce öğretmenim geldi. Kendisi bu sene Türkiye'ye gitti ve tam bir Türkiye hayranı. Bir sohbetimizde en çok Van'ı beğendiğini, hatta İstanbul'dan çok etkilenmediğinden bahsetmişti. Gerçekten de İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapıp birçok tarihi yer barındırsa da o bakirliği kalmadığı için, gökdelenler içinde bir tarihi görmek hoş olmadığı için bazılarına çekici geleceğine itici bile gelebiliyor. O konuşmamız aklıma gelince hemen Van'ı da bir kitapçıya ekledim. Sonra tabii ki de en önemli kültürümüz derin mutfağımız. O kadar yaşamış medeniyetlerin sentezlenmesi ve karışması bize müthiş bir mutfak hediye etmiş. Gerçekten dünyada nereye giderseniz gidin, Türkiye sözünden sonra ilk duyacağınız cümle yemekleri müthiş oluyor. Bu yüzden mutfağımızın ünlü yemeklerini, fotoğraflarını ve kısa kısa yapılışlarını anlatan bir kitapçık da onun için yaptım. Sonra Türklerin tarihini, geldikleri yerleri, ünlü yöneticilerini ve kurucumuz Atatürk'ü anlatan bir kitapçık daha yaptım. Türk kahvesini ve Türk çayını anlatan ve nasıl yapıldıklarını tarif eden 2 kitapçık daha yaptım. Dünyada bizim hakkımızda en çok bilinenlerden biri de hamamlarımız ve hamam kültürümüz. Bunun için de küçük bir tepsi içine peçtemel, Türk sabunları koyup önüne bu hazırladığım kitapçığı koydum. Folklorümüz adlı bir tanıtım kitabı daha hazırlayıp onun içine yöresel kıyafetlerimizi, Türk çalgılarını, Türk sporlarımızı, yağlı güreş, girit atma, binicilik, okçuluk vesaire gibi sporlarımızı anlattım. Bir başka tanıtım kitabında ünlü Türkleri anlattım. Burada gerçekten çok zorlandım. Neden derseniz, nedense araştırma yaptığınızda Türk'le İslam bilginlerini hep karıştırmış internet. Yani Türk olanları elerken ben çok zorlandım. Neyse, sonuç olarak sanırım onu da başardım. Ve sonra şöyle ilginç bir şey oldu. Kütüphane görevlimiz ünlü Türkleri incelerken Orhan Pamuk'u gördü ve çok heyecanlandı. İnanılmaz seviyormuş. Hatta bir gün gelin bakın masamın arkasında fotoğrafı var çerçeveli dedi. Çok mutlu olduk. Çocukları ve gençleri bizim standımıza çekmek için bir şeyler yapmam gerekti. Benim de aklıma onlara nazar boncuklu bileklik yapmak geldi. Çünkü gerçekten nazar boncuğunu çok seviyorlar. 500 tane nazar boncuklu bileklik yaptım. Ama o kadar çok zamanımı aldı, o kadar çok ellerim acıdı ki anlatamam size. Ama değdi. Herkes çok sevdi. Kültür gününden sonra okula daha henüz gidemedim. Ama sanırım yarın gittiğimde herkesin kolunu nazar boncuğuyla damgaladığımı görüp içten içe çok sevineceğim. Tabii bu kadar hazırlıklar bir Türk yemeğiyle de taçlanmazsa olmazdı. Bu kısımda çok düşündük. Hem bozulmaması gerekti, açıkta sergilenecekti tüm gün. Hem kolay olması lazımdı. Hem de bize özgü ve unutamayacakları bir lezzet olmalıydı. Hem de en önemlisi yapılacak malzeme listesi Meksika'da bulunmalıydı.
En zor olan tabii ki en son şıktı. Önce kısır düşündük ama ince bulgur maalesef Meksika'da yok. Sonra mercimek köftesi düşündük. Onu internet üzerinden Hindistanlılar satıyor çünkü. Ama bozulabileceğinden korktuk. En son sarmada hemfikir olduk annemle. Evet çok zordu. Ama pahalı da olsa asma yaprağını satan market vardı. Kimse ne olduğunu bilmediği için almıyordu. Bu yüzden bitme ihtimali de yoktu. Uzun sürecekti ama insanlara bunu tattırmak için değerli. Yaklaşık sanırım 5 kilogram sarma yaprağı aldık. Kaç gün sardık bilmiyorum. Ellerimiz vuruştu. Buzluğumuzda yer kalmadı. Hatta yan komşunun buzluğuna koyduk birazını. Kültür gününden bir gün önce ondan alıp bizdekilerle birlikte pişirip kilitli buzdolabı poşetlerine koyduk. Büyüklüklerine göre bazısına bir, bazısına iki koyduk. Bir Türk annesi tek çeşitle asla yetinmez tabii ki. Annem bunları az, ben bir tek bununla gitmem, utanırım deyince bir de kalburüstü yaptı. Gönül isterdi ki tabii bir baklava yapalım. Ama ne yufka var ne de yufka açacak vaktimiz. Ama bunların ikisi de çok güzel olmuştu. İstisnasız, yemin ederim istisnasız, herkes çok beğendi. Koreliler bile gidip gelip sarma yediler. 3 tane yuvarlak strafor aldım. Bunlardan büyük olanına Mevlana ve semazenleri koydum. Sanki bir sema gösterisi yapıyorlarmış gibi. Yanına bir kağıda çıktı alıp semazen ve kısaca Mevlana'yı anlattım. Mevlana da aslında Fars kökenli biliyorum. Ama küçüklüğünden beri Türkiye'nin Konya yaşadığı ve tüm dünya hatta UNESCO tarafından bile Konya merkezi kabul edildiği için Mevlana'yı listeme ekledim. Çünkü Mevlana'yı gerçekten çok iyi biliyorlar. Ama bizim gibi Mevlana değil de Rumi olarak geçiyor genelde ismi. Hatta daha önceki bir videom vardı. Belki izlemişsinizdir. Tulum'daki Mistika Müzesi diye. Orada asılan sözlerden birkaçı Rumi'ye aitti. O yüzden Rumi'yi de ekledim. Gerçekten semazenlerde çok ilgisini çekti herkesin. En büyük strafora Mevlana ve semazenleri koyup iki masanın ortasına onu yerleştirdim. Sonra diğer iki küçük olanı da masanın diğer uçlarına koydum. Birine Türk gibi giyinmiş iki çocuk çıktısı alıp arkalarına şiş çubukları yapıştırıp onları da straföre sabitledim. Sonra Türkiye'den sipariş verdiğimiz 2 adet Türk köylüsü gibi giyinmiş bebekleri yanlarına koydum. Straförün önüne ve yanına hem folklor kitapçığını hem de bize özgü birkaç kıyafet objesini koydum. Diğer strafora da Karagöz ve Hacivat'ın yine çıktılarını alıp strafora sabitledim. Türklere özgü olan gölge oyununu ve Karagöz ve Hacivat'ı biraz anlattığım tanıtım kartını da önüne koydum. Meksika'da bizim bir şirketimiz var. İnternet üzerinden gümüş ve takı ve benzeri şeyler satıyoruz. Genellikle hepsi de Türklere özgü şeyler oluyor. O yüzden takı standlarımıza birer tane Türklere özgü takı taktım. Bir sürü bileklik koydum. Setler koydum ve onları da sergiledim. Birçok insan bunlar satılık mı diye sordu. Üzgünüm ama ticaret için değil, ülkemi tanıtmak için orada olduğum için satılık değil dedim. Normalde hemen kart vizitemizi ellerine tutuştururdum ama konunun ana fikri çok farklıydı. Bir tabağa tesbih ve 2 tane anahtarlık şeklinde Kur'an-ı Kerim koydum. Yanına da bir tane Yasin kitabı. Neden bilmiyorum, küçük çocukların en dikkatini çeken bu minik Kur'anlar oldu. Hatta birkaçı almak bile istedi. Pakistan ve Hindistan standlarındaki anneler de bizi ziyarete geldi. Onlar da Müslümanmış. Onlar da o minik Kur'anlara çok ilginç gelip içlerine baktılar. Gerçekten içi yazılı mı diye. Yazılı olduğunu görünce çok şaşırdılar. Annem tam bir porselen hastasıdır. Özellikle Türk porselenleri tabii ki. Meksika'ya gelirken bizim ezgilerimizi yansıtan ne kadar fincan, tabak, cezve, çaydanlık varsa toplamış gelmiş. Hatta sanırım onun yüzünden biz kendi kıyafetlerimizi getirememişiz. Bunları ortaya dökünce anladım. Ama iyi ki öyle yapmış. Çünkü bunlar benim çok işime yaradı. Tüm masaya bu porselenleri serdim. Bir kahve köşesi yaptım, bir çay köşesi. Ortaya diğer cam ve porselenleri serpiştirdim. Çok güzel oldular. Arkadaki kafesli yeri asmak için bir pano hazırlamam gerekliydi. Bir yanına Türkiye'nin künyesini yani bayrağı, yönetim şekli, para birimi, başkenti gibi bilgileri resimlerle destekleyerek astım. Bir panoya bayrağımızı ve gezilecek yerlerin bazılarını astım. Bir panoya da haritamızı altına UNESCO listesine girmiş olan yerlerimizin haritasını
ve bizim hakkımızda bilgileri ve resimleri astım. Bu panoları aslında daha önce bir başka ödevim için kullanmıştım. Mimar Sinan ve Selimiye Camisi'ni tanıtmıştım bunun üzerinde, yine not ve resimlerle. Onları boşaltıp bunları astım. Çok işime yaradı. O sırada Türkiye'den gelecek birileri vardı Meksika'ya. Biz internet üzerinden istediğimiz şeyleri Çimen teyzeye yolladık. O da sağ olsun gelecek kişiye verdi ve istediklerimiz geldi. Bir sürü nazar boncuğu istemiştik. İstanbul resimli bir bez çanta, Türk giysili minik bebekler, bir tane çarık, yapboz şeklinde Türkiye haritası, folklorlarda kullanılan kaşıklar, bilye ve mangal oyunu. Mangala bir Türk oyunu. Aslında çocuklara oynatmayı düşündüm ama çok fazla zaman alıyor. O yüzden ondan vazgeçtim. Benim odamdaki çalışma masam çok büyük. Tüm bir cama monteli ve U şeklinde. Bir ara odamı da sizler için çekeceğim. Tüm bu objeler ve datalar elimde olunca ön bir kurulum yapayım dedim. Bize verilecek masa 180'e 75 santim boyutlarındaydı. Tam o ölçülerde ölçerek kurmaya başladım. Ne mümkün, asla sığamadım. Hemen koordinatöre mesaj attım. Ben bir masa daha istiyorum diye. Hemen bize bir masa daha verdiler. Bu arada masamızın örtüsünün olmadığını fark ettim. Hemen Amazon'dan 2 tane tam bizim masamızın ölçülerinde masa örtüsü aldım. Gerçekten çok güzel oldular. Kırmızı mı beyaz mı diye çok düşünmüştüm. Bayrağımızın rengi mi olsa acaba diye. Ama iyi ki sade beyaz almış. Tüm objeleri çok daha güzel gösterdi. Evde çok güzel nazar boncuklu yastık kılıflarımız vardı. Çok uyumlu olacağını düşündüğüm için onları evdeki yastıklara geçirip oradaki sandalyelerimize koymak üzere poşetledim. Onlar da gerçekten şık durdular. Son anda bir nazar ağacımızın olmadığını fark ettim. Hemen bahçeden kuru dallar toplayıp beyaza boyadım. Üzerine minik çengelli iğneli nazar boncukları takıp vazoya koydum. O da harika oldu. Kültür gününün gerçekleşmesine yaklaşık 1 ay kalmıştı. Ve ben o gün giyecek geleneksel kıyafetimin olmadığını anladım. Türkiye'den gelecek kimse yoktu buraya. Tek alternatifim Çin'den almaktı. Çin'deki bir arkadaşım vasıtasıyla şirket üzerinden 3 kıyafet aldım. 1 ayda gelmesi için de çok dua ettim. Birisi burada çok ünlü olan Hürrem Sultan kostümü gibi bir şeydi. Birisi mor işlemeli bizim bindallılara benzeyen bir elbiseydi. Bir tanesi de bizim padişah kostümlerini andıran uzun bir elbiseydi. Kadınlar için olanlara taçlarını da aldım. Padişah kostümü olana bizdeki padişah sarığına benzeyen şapkasını da aldım. Bir de bizde belimize takılan dansöz kemeri vardır. Ondan aldım saç örtüsü ve zilleriyle birlikte. Arkadaşım uçak kargosuyla yolladığı için erken geldi. Yetişmeyecek diye çok korkmuştum. Kadın elbiseleri ve taçlar çok güzel çıktı. Dansöz kemerleri de güzeldi. Ama padişah kostümü için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O biraz arabik gibiydi. Şapka zaten bizim kavuklarla asla ilgisi yoktu. Şapkayı hiç götürmedim. Ama yine padişah elbisesi gibi olan uzun şeyi götürdüm ve astım. İnternet üzerinden hem yeşil hem de mor elbiseyi giyip oylama yaptım. O gün hangisini giymem hakkında. Yeşil olan çoğunlukla çıkınca yeşili giymeye karar verdim. Yine Çin'den nazar boncuklu stickerlar aldım çocuklara dağıtmak için. Türk bayrağım büyük vardı ama şerit şeklinde yoktu. Ondan sipariş verdim. Çocukların sadece kafalarını sokup Türk kıyafetliymiş gibi olacakları 2 çerçeve hazırladım. Bir de yine küçük bir çerçeve hazırladım ve onun üzerine de Türkiye'ye özgü resimleri yapıştırdım. Biraz da nazar boncuğu serpiştirdim. Ben okulumdaki tek Türk öğrenciyim. Hatta ilk Türk öğrenciyim. Diğer ülkelerden olanlar genelde daha çok. Benim gibi tek olan sanırım bir de Granada adası var. Kişel'in babası Granada adasından. Onlar da stand açmıştı. Ama ben tek olduğum için açıkçası çok zorlandım. Her şeyle sadece benim ilgilenmem gerekti. Çok yoruldum, çok uykusuz kaldım. Ama sanırım ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi başardım. Kültür gününden 1 gün önce buzluktaki yemeklerimizi çıkarıp pişirdik. Soğuyunca paketledik. Daha sonra önceden kurduğum masanın fotoğraflarını çektim. Böylece o gün kurarken zorlanmayacaktım. Bütün eşyalarımızı tek tek birbiriyle ilişkili şekilde kutuladım. Porselenleri tek tek sararak bavula koydum.
Çünkü bir şey olsa size net söylüyorum annem beni öldürürdü. Querétaro'da bizim bildiğimiz 6 Türk aile yaşıyor. 3 erkek ve Meksikalı bayanlarla evlenmişler. Tanıyoruz ama gidip gelmişliğimiz yok birbirimize. Bir tanesi Ayça teyzeler. Bir de onların oğulları Tuna var. Bir de Semra teyzeler. Semra teyzeler aslında yeni geldi Meksika'ya. Ama gelir gelmez hastalandı ve uzun süre hastanede kaldı. Şu an iyi ama tabii hala üzerinde bir yorgunluk var. Tesadüfen ona bakmak için de eşinin ablası Öznur teyze de buradaydı. Hepsini çağırdım. Gelin ve bize destek olun diye. Sağ olsunlar. Tuna'nın başka okulda olup sınavı olmasına rağmen, Semra teyze hasta olmasına rağmen, Öznur teyze bir gün sonra Türkiye'ye dönecek olmasına rağmen koşa koşa geldiler. Yardım ettiler. Destek oldular. Haklarını ödememiz mümkün değil. Buradan onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Sabah 7'de masa kurulumumuz başlayacak olmasına rağmen biz yine çok geç yatabildik. Çünkü biz Türkler en önemli işlerimizi hep son güne bırakırız. Yine şaşmadı. Ertesi gün oradayken yiyeceğimiz yemekleri hazırladık. Patates salatası, ıslak kek, sarma ve kavrubastı ve börek hazırladık bizim için de. Ayça teyze çay demledi ve tuzlu kek yaptı. Semra teyzeler de un helvası yapmışlar. Hepsi harikaydı. Bir kermes havasında hazırlandık anlayacağınız. Aşırı uzun bir video olduğu için bunu ikiye böleceğim. Hazırlık aşamalarım buydu. Umarım bir şey atlamamışımdır. Ben ilk bugüne hazırlanırken hiçbir video ya da data bulamamıştım Türkiye hakkında. Eğer dünyanın herhangi bir yerindeyseniz ve böyle bir güne katılacaksanız umarım bu video size rehberlik eder ve yardımcı olur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kültür Günü'nün ikinci videosunu izlemeyi ve bunun için de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.